Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alp'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün çok gündem olan, iki filmden biri olan Obsession'ı konuşmak için toplandık. Fıtık Özel'e hepiniz hoş geldiniz. Daha önce hiç izlemediyseniz podcastlerimize bekleniyorsunuz. Müzik reaksiyonlarımıza bekleniyorsunuz. Bugün müthiş olay olan, sadece 750 bin dolara ilk filmini YouTube'da izlediğimiz Cory Baker'ın çektiği Obsession'ı konuşacağız. Alp'ciğim hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi. Güzel bir şey izledik abi. Kesinlikle ben de beğendim. Bence şeyin birazcık başarısından bahsetmek lazım. Yani hemen hemen YouTuber sayılabilecek insanların veya çok değil öyle. Öyle ve çok genç iki insan. Hem Kane Parsons hem de Cory Baker. Aynen. İkisi de çok popüler iki film yaptı ve nispeten düşük bütçeli Backrooms'ta. Obsession zaten çok düşük bütçeli ve inanılmaz kar ettiler, inanılmaz başarılı oldular. Bence bu sinema için çok önemli. Kesinlikle. Artık kült denilebilecek filmlerin yönetmenleri yaşlanmaya başladı. Film sıklıkları düştü. Gençlerin önünü açmak lazım. Aynen, film kaliteleri düştü. Bütçeler çok abartı. 400'ler 300'ler uçuşuyor. Ve bunların kar marjları falan filan ne kadar... Eskiye nazaran da iyice Evet, süper kahraman işlerin CGI, VFX efektleri rezalet. Onun yanında Obsession bir elmas gibi gerçekten vizyondaydı. Ve biz de gittik sinemada izledik. Öncelikle sinemada gidilmeli. Bence net gibi. %100. Bir desteğiniz olsun. falan. Kesinlikle. Gidin izleyin filmi. Çok pahalı bir salonda izlemek zorunda değilsiniz. Ama şöyle bir parantez açabiliriz Alp'le. Çok karanlık bir film olduğu için iyi bir sinemada izleyin. Evet, bulabileceğiniz yani mümkünse. Hatta buradan direkt ondan da bahsedelim. Milk and Cereal ilk film. Yalnızca 1 saat YouTube'da var. Kendi Bir kanalında found atmıştı. Found footage horror film. Ve onu da karanlıkta izleyin. Kesinlikle daha iyi tercih olur. Cory Baker'ı kutlarım. Kendisini müthiş. Yeni bir Texas filmi çekecekmiş. Cory Barker bu arada. Barker mı? Barker. Baker değilmiş. Evet. Ben sıçıyorum. Ne diyeceğim o? Baker. Fırıncının küreği. Aynen. Fırıncıları yemeye geliyorum. Aynen. Öyle durduğuma bakmayın. Kolay curry değilim. Are you horror? Are you obsessed? Yes. What are you? Evet, şakalarımızı yaptıktan sonra sinemaya da gidin dedikten sonra bu filmin bence en büyük kısımlarını konuşmaya geçebiliriz. Bu film bir yenilik getiriyor mu abi? Herkes gitti çok şaşkın. Bunu bir konuşalım. Sence yeni bir şey var mı bu filmde? Abi bencesi bu film yenilik getirmiyor. Ama olan bir şeyi çok iyi yapıyor. Ve yeni gibi sunuyor. Evet, yani potansiyelini en maksimum şekilde kullanıyor. Kesinlikle. Yani. Hani hem bütçe olarak hem işte genç oyuncular olarak. Ama onun dışında hiç görmediğimiz bir konsept mi? Değil. Değil yani. Böyle bir şey değil. Abi ya bu 1960'larda bile vardı. Bir tane dilek çubuğu ya da herhangi bir somut obje. Evet, Bu objeden geçen orijinal bir bir şey lanet. değil şey olarak, Yani evet. anladın mı? Bu yüzyıllardır yapılan bir şey. Bu laneti bir objeleştiriyorsun, Aynen, çok şey somutlaştırıyorsun. basit, hani herkesin aşina olduğu Ama bir şey işte bu konu. bunu yaratıcı ve kreatif bir şekilde düşük bütçeli sunması bunu inanılmaz bir şey yaptı. Yani izlerken gerçekten farklı bir şey izlediğini düşünüyorsun. Çünkü hem oyunculuklar buna yönelik yapılmış, hem kamera açıları, hem geri kalan bütün şeyler buna göre tasarlanmış. Bu filmi değerli kılıyor. Aynen. Benim nezdimde. Dinamik bir şey izliyoruz. Bir de yenilik getirme noktasında şunu söyleyebilirim. Abi son izlediğimiz korku filmlerinin hepsinde. Weapons, Bring Her Back, Talk To Me, işte Us, onun dışında... Together. Bunların hepsinin ikinci yarısında bir tık düşme oluyor. Nispeten Heretic. Obsession'da da oluyor. Ama Obsession'daki düşme böyle merdiven basamağı gibi olmuyor. Evet, kalitede bir düşüş değil de. Bütçesel hani daha kompleks sahneler geldiği için ikinci yarı. Korku ögesi bence ilk yarıda daha iyiydi bu yüzden. Yok, ben öyle demem ya. Ben derim mesela, ben ilk yarı çok korktum. Mesela o büyük ölüm sahnesi falan hep ikinci yarıdaydı yani. Evet ama ya gene de ilk yarıdır ya. Bir de konsepte alışıyorsun, öyle bir şey var. Abi korku filmini bütün olarak yapmak çok zor ya. Korku filmi iyi puan verme açısından da çok zor. Bir biyografi gibi, drama filmi gibi empati noktasının çok yüksek olduğu bir janra değil. Bu konuda Obsession iyi bir yerde. Konu seçimi dolayısıyla. Oraları tartışırız detaylıca. Evet, genel konusuna. Şimdi film neyi işliyor? Bir adam var, bir kadın var. Bu kadın bunun liseden uzun yıllardır tanıdığı bir insan. Bu adam aslında bu kadını çok istiyor. Evet, Ve bu Bear adamın Beniki. bir denilen arkadaş, hayatında kimse yok. Anne yok, baba yok, anneanne ölmüş. Evet, evde ona kalmış. Ve bence filmin en kritik noktası. Kedi Aynen. onun ihmal yüzünden ölüyor. Bunu düşündüğümüzde Söğüt ağacı metaforundan gelen dilekle beraber adamın başına gelen laneti izliyoruz. Filmin genel konusu bu. Şimdi filmin felsefesi neyi anlatıyor, neye değiniyor noktasında çok fazla başlık var bence. Çocuğun yalnız kalması. Ve bunun da bir evcil hayvan ve evcil hayvanlarımızın bizim hayatımızda ne kadar büyük bir duygusal boşluğu doldurduğu ve bizim bunu fark etmememizden dolayı çocuğun o boşluğa çok sevdiği bir kızı koyması, bir de sevgiyi dünyadaki her şeyden fazla sevmekmiş gibi saçma sapan küçük bir line'a indirmesiyle beraber başına gelen berbat olaylar.
Abi öncelikle kedi noktasının fikrini alayım. Bence inanılmaz bir metafordu. Kedi bence de öyle. Yani zaten kedi ikimizin de yani çok sevdiği bir hayvan. Kesinlikle. Hani kedilerin karakteri itibariyle de zaten Kompleks varlıklar evet, oluşu. kompleksler. Köpek gibi değil. Yani kediler O daha daha böyle düz. bireysel falan. Hani daha böyle gerçekten kompleks varlıklar bence. Mesela bak köpekler daha duygusal filmlerde daha iyi bir ayak oluyor. Daha Evet. net hissedebiliyorsun. Mesela duygusal bir filmde kedi birazcık soğuk kaçabiliyor ama bu tip filmlerde kedidir abi. Evet, kedi çok iyi bir tercih olmuş bence. %100. Ondan sonra hani kedi sadece orada hayvan olarak değil de şey olarak da görüyoruz. İşte dekor olarak işte o çubukta falan. Çubuğun logosunu da kedi görüyoruz. Mesela İşte onu da annesiyle o saatte tasarlamışlar. falan. Evet, öyle Barker- bir detay da var. Aynen. You know the game man. Onu güzel yapmışlar. Çok sempatikti kutusu. Gerçekten böyle şeyler vardı ya ilkokulda hatırlarsın böyle uzun şekerler. Değil mi? Onların paketi gibi. Toblerone. Gibi. Değil mi? Toblerone'un o şeylerle birleşmiş hali gibi. Güzeldi Aynen. yani. Bu noktada bence kızın davranışlarının işte halıya işemesi, gözlerinin kırmızı kırmızı parlaması, Evet. Aniden işte cırlaması, ani irkilmesi, hareketleri bağırması Nick'i kediye çevirme noktası. falan. Evet. Hani sanki sadık yari noktasına yerleştirdiği için iyi bir metafor, iyi bir seçim olmuş. Ben bunu Evet, çok bence de. beğendim. Ya film bunu açık açık söylemiyor ama onu anlıyorsun aslında. Kesinlikle. Yani biraz yorumlayarak. İkinci nokta, bence bunu sorguluyor film. Yani sevdiğin insanı en çok sevmek midir? Mesela orada filmin en büyük olaylarından biri o dilek cümlesi abi. Evet. Diyor ya, beni her şeyden çok sevsin. Hani bana tapsına geliyor iş. Yani evet, ona geliyor ama orada biraz şey durumu da var. İşte öncelikle zaten o şeyin işe yaramayacağına inanıyor doğal olarak yani hepimiz gibi. O yüzden o derece basit bir cümle kuruyor da olabilir. Ya da ne bileyim dileğin mantığı nasıl çalışıyor onu da bilemiyoruz tabii ki. Hani O zaten en büyük. içinde hissettiği şeye göre mi yoksa dillendirdiği şeye göre mi falan tam bilmiyoruz onu. Ama direkt söylediği şeye göre olduğu çok net bence. Bu konuda film direkt onu gösteriyor yani. Yani evet, öyle olmuş oluyor. Kediye benzemesi biraz da ayrı bir durum yani. Zaten burada bence... Ama şöyle bir şey var bak şimdi. Kediye benzemesinin sebebi sırf o anki dilediği dilekten ötürü değil de şeyden de olabilir. Kız öğreniyor yani kediyi çok sevdiğini ve özlediğini. Onun üstünden kendisi öyle bir karakter geliştirmiş de olabilir. Anladın mı? Ruhani canlıyı mı diyorsun? Evet. Hani bu şeyden ötürü olmamış olabilir sadece. Çocuk işte kedisini özledi. Dilerken o da araya karıştı gibi değil de. Anladım, daha Kız iyi bir yorum kendi bu. geliştirmiş de olabilir. Bence iyi bir yorum bu. Anladın Bayağı mı? iyi bu. Bayağı iyi bir yorum. Birkaç tane yazı okuduk. Yalan söylemeyeyim. Bir de çok sevdiğimiz YouTuber'lardan Evet. bazılarından dinledik. Bence herkes bir şey kaçırıyor bu filmle ilgili. Abi filmdeki tüm karakterler Sarah hariç gri. Ya Sarah'nın da o kadar hani backstory'sini çok öğrenmiyoruz bazı açılardan. Evet, daha sempatik olarak yerleştirilen tek karakter Sarah. Neden? Açalım. Şimdi ne olursa olsun bir o cümleyi evet o niyetle kurmamış olsa bile zihnin arka tarafında yani elde edemediği ya da davranışlarından dolayı ikileme düştüğü bir insanın ona tapma noktasına geldiği kısımda bundan hala erkenden dönmemesi ve durumun daha da boka gitmesine sebep olması yüzünden gri bir karakter. Ama çocuğun background'unda çocuk yalnız. Yani Ve hani şey ilaç da kullanıyor. İlaç da Hani zaten kullanıyor. şey Kedisi de durumu da o var. yüzden ölüyor. Zaten Evet. bunun bir suçluluğunu duyuyor ki filmin ortasında çocuk bu dileğin geri alma noktasına geldiğinde kendinin ölmesi gerektiğini farkına varıyor zaten. Bu bence iyi de bir detaydı. Bence Ama de. orada insanlar şeyi de kaçırmış. İnsanın kendini öldürmesi. Lan bu böyle bir şey değil yani. Evet ya o kadar O zaman basit Niagara'ya şey atlayıverseydi filmin evet, ikinci bu yarısı. basit bir şey değil bence yani. Ya bir insandan bile bile ölmesini istemek falan. Abi bir de şöyle bir şey. Oradaki kompleksliği de sağlıyor bu. Durumun ne kadar zor bir şey olduğunu bize minik minik işte kendini kusturması, işte silahla intihar edememesi çünkü görsel olarak onu görmesi falan bunlar iyi tercihlerdi. Bence de. Nicky de. Abi Nicky de herkese mavi boncuk dağıtmış. Evet, böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Ondan sonra bir hani uyuşturucu geçmişi olduğunu biliyoruz. Evet, onun onun da bir psikiyatrik Zaten durumu olduğunu Freaky biliyoruz. Nick, aynen Freaky Nicky lakabının sahip olması ve filmin ortasında Sarah'ın dediği noktada Nicky Ian'la takıldığı bir dönem olmuş. Hatta çok uzun bir dönem Hayır, olmuş. hatta hala devam Ediyormuş. diye hatırlıyorum. Bu durumu çocukla aşırı fazla görüşüp ya bir nebze çocuğun hoşlandığının da bence farkında olmasına rağmen sırf o çocuk onun kafa dengi olduğu için ve onun da duygusal boşluğunu doldurduğu Evet. için bu durumu devam ettiriyor. Bir nebze art niyet var. Anladın mı? Elbette ki filmin kötüsü olarak seçecek olsam Beer'ı seçerim. Gene griden siyaha en yakın karakter tabii ki, Beer. evet. Ama Ian'ın arkadaşının en zor anında paraya seçmesi çoğu insan gibi. Nicky'nin de şey diyaloğunu çok iyi hatırlayın. Kız arabadayken konuşuyorlar. Orada aşk lazım, sevgi lazım, kitap yazmam için böyle bir şey lazım. O yüzden işten ayrılıyorum noktasında Ian'la takıldığının sinyali aslında birazcık var. Ve Ian'la takıldığının duygusal bir şey hissettirmediği, öyle anlık bir şey olduğunu da ve bunu da çocuğa çaktırmadan yaptığını aslında bir nebze diyaloglarla veriyorlar. Arabadan indikten sonra kız şunu soruyor zaten. Benden hoşlanıyor musun?
Bak climax orada başlıyor. İnsanlar değerlendirirken tamamen Nicky'nin karakterini analiz etmeyi unutmuşlar. Evet, bir rezalet biri. Ama Nicky de bence hani bir 10 üzerinden 8 rezilse Nicky de en az 5 rezil. Özellikle Ian bence o en azından 7 rezil. Ya bilmiyorum, sayıyla ben bunu şey yapmam da. Ya hani... somutlaşsın diye örnek veriyorum. Ona bakarsan Söğüt ağacını da koymazsın oraya. Daha somut dursun diye söylüyorum bunu. Ama metaforik kısımda değerlendireceğim nokta budur. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ve bu konuları homojen bir şekilde işleyip bunu da korku canrısı altında sunmak çok zor diye düşünüyorum. Yani konu itibariyle buna çok müsait. İyi de bir konu seçilmiş. Neden iyi de bir konu? Yani şu anki modern toplumu çok ilgilendiren Kesinlikle. bir konu yani. Hani herkesin empati kurabileceği ve bence korku dozajının biraz da bu yüzden de arttığı bir film. Kesinlikle. Hani jumpscare'lerin kalitesi falan, hani onlar tartışılır. Ya ben mesela şahsen çok jumpscare seven biri değilim yani. Bir de jumpscare beklemesi keyifli bir şey değil. Değil yani, ani ne olsa ben korkarım zaten orada. Bir de zaten sinemada izliyorsun. Zaten yani sound design de ona göre yapılıyor zaten. İşte diyalog böyle kısık kısık oluyor, ses falan. Yani bunlar hep zaten ucuz taktikler. Bence asıl korkuyu veren, tam jumpscare'ler bir yana, onlar zaten korkunç. Konunun hani empati kurulabilirliği bence. Kesinlikle. Anladın mı? Yani burada hani Bayer'ın durumuna düşecek insan sayısı çok. Mesela- Kendini o şeyin içinde bulabilirsin ama bence o tekinsizliği ve korkuyu veren, o gerilimi veren orada. Bak yani. bence Beer'ın niyetinin daha şey olduğu nokta şu. Ian'la Sarah onu bir noktada uyarmaya geliyor. Tamam mı? Israrla yani Nicky kendine cam saplamasına rağmen babası diyor bilmem ne diyor. Babasının zaten yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Orada art niyet gösteriyor. Yani yaptığı yanlışta inat ederek durumu kötüleştirme noktasına gidiyor. Burada aslında film inatı da eleştiriyor. İnat Bence de. etmeyip erkenden dönebilirsin zararını Aynen. çünkü. Yani sen bunu ağzın yüzün kanlar içinde kalmadan da Ian'a gidip anlatıp şey yapabilirdin. Ama bir o noktada saçmalıyor. Nicky ile kavga ettiği ya da Nicky'nin korkutma sahnelerinde abi özellikle şey sahnesi, dur ona geçmeden de abi o vazonu yüzünde tuttuğu o 5 dakika aşırıydı Orası evet, ya. Bak orası orası bayağı iyi. sinemaydı işte. Öldüm orada ya. Böyle izledim falan diye izledim. Müthişti o. Bak düşündüğünde bak Nicky ile Beer'ın evde kaldıkları ve Nicky'nin artık iyice eve kapandığı noktadaki diyalogları iyi okumak lazım. Oradaki diyaloglarda Beer takıntılı olduğunu daha da belli ediyor. Çünkü Nicky ona ne kadar sevgi verse verdikçe veriyor sevgi, verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Beer içten içe hoşuna gidiyor. Yani bu durumun bitmesini istemiyor ki bununla ilgili Böyle çok bir şey var zaten. Ama ben diyorum ki hani salt böyledir demem ama yani. bak burada işte çok spesifik bir sahne devreye giriyor. Abi Dilek'in arkasındaki numarayı arıyor. Orada yönetmenin seslendirmesi de çok iyi Evet, tercih o da bu güzel arada. bir tercih. Numarayı aradığında diyor ki Tabii Dilek, değiştirmek istiyor. Dilek kalsın ben azıcık dolanayım geleyim Aynen. diyor. Bak orada sıçrıyor işte. Evet. Anladın mı? Orada Dilek Ama şöyle bir şey var bak şimdi. bence salt korksa tamam mı? Hayır, salt korkuyor ya da salt takıntılı demiyorum ama hani hani sırf bundan ya da sırf bundan diyemeyiz diyorum bence. Şimdi orada şöyle bir şey var ama. Hani böyle bir şey dilemişsin. Bundan böyle yumuşak bir şey çevirmek de istersin. Eğer zaten çok hani hoşlandığını gördük falan. Ha, mantıklı olan nedir? Bunu full iptal etmektir. O Art ayrı niyet zaten. abi art niyet. Ya Ian, Nicky ve Beer arasından üçü de art niyetli ama Beer korkunç art niyetli diye yorumlarım. Olayın çözümünde artık kendinin yok olması gerektiğine çıkıyordu olay bir nebze. Hani varlık açısından en tehlikeli duruma Beer gelmiş oluyor felsefik noktada. Bu bence iyi bir analizdi yani diye düşünüyorum. Olayları da cinsiyet üzerinden ya da cinsellik üzerinden tam yormak yerine karakterlerin gri alanlarını iyi okumak gerekiyor bence Bence de, Obsession'da. çünkü şimdi öyle yorumlayacak olursak eğer bence burada şeyi de hani bilmemiz gerekiyor tam. Abi yin yang'ı anlayın. Yani sen tamamen salt erkek üzerinden ya da tamamen salt kadın üzerinden okursan olayı, ki burada erkek daha suçlu bence de, ama gene de olayın gri kısmını iyi değerlendirmek lazım. Sen öyle dersen o zaman herkes çok masum. Ian aşırı masum mesela. Yani işte. Anladın mı? Bu saçma sapan bir bakış açısı bence. Ben bunu kabul etmiyorum diyeyim. Alp'in de benimle çok benzettiğimiz bir yere geçelim. Together. Şimdi Together'daki konu iki evli insanın çok farklı durumlardan dolayı birbirine aşırı ters düştüğü bir durum. Onları bir bütün olmasına itmesini işliyorduk. Burada ise bir bütünden temelli bir ayrışmaya gidiyoruz. Hayır, burada zaten hani ortada bir şey de yok ya tam. Tam Orada bir korelasyon evliler yok. zaten hani bir ayrılığa doğru giden bir durum var orada. Daha bir süreç izliyoruz yani. Kesinlikle. Bu filmde biraz daha varsayımlar üstüne konuşuyoruz. Yani Together'ın da hataları vardı ama Together'ın en büyük hatası o mağara şeyiydi, metaforuydu. işte Gene dini örgüte bağlanması deli bozuyordu o filmi. yani işte bu genel korku filmlerinin hep yaptığı bir hata ya gerçekten. Bak, bu hatayı yapmayan çok nadir korku filmi izledim ben. Yani çok korku filmi izleyen biri değilim ama bence Babadook. Onu Babadook söylüyorlar. bence, Ben evet. izlemedim Babadook. Yani Babadook'ta en azından spoiler vermeyeyim de hani sonunda daha böyle bir Mantığa yatan bir tercih. mantığa yatan bir tercih var. Hani öyle de varsayabilirsin. Ben aslında bu
hani muğlaklığı görmek isterim Bak işte. mesela anladın bu mı? noktada bu film bunu ikinci yarıda full kaldırıyor. artık herkes uçuyor zaten ikinci yarı. Evet. Burada Bring Her Back'teki karakterler de daha tutarlı mesela düşündüğünde. İşin içine aşk, sevgi, arkadaşlık, dostluk gibi kavramlar girince insanlar bunları somut olarak düşünüyor. Bunlar çok soyut kavramlar. Herkes açısından değişecek kavramlar. Günümüzdeki flört kavramı da bence bu noktada çok farklı bir yere gidiyor. Çünkü soyut. Anladın mı? Flört neye göre? Ya tabii işte burada dijitalleşmedeki karşılığı var falan filan. Bu Ki zaten- bunun çok güzel 200 sahne var. Gemini'yi aratıyor gibi böyle. Evet, oralar güzel çok bir şey güzeldi var. mesela. O zaman demişken bak şimdi dedim ya hani Babadook da daha akli bir yere oturuyordu diye. Şimdi çubuk mevzusunda bence şöyle bir şey var. Bu benim tercihim bu arada. Hani ben böyle olsa çok daha yükselirdim filme. Hani film öyle bir yapıda olsaydı ki biz şeyi bilmeseydik tam. Bu çubuk gerçekten dilekleri kabul hani ediyor mu? Yoksa bunlar deli mi? Film ona çok müsait başlıyor ya, öyle bir yapıda başlıyor. Yani işte çocuğun işte psikiyatrik Sen şeyleri Memento ayrımı istemişsin bir var. Yani ara. Memento ayrımı değil. Ama, Hayır, o mekanizmada. Oluyor mu olmuyor mu, oluyor mu olmuyor mu, o mu yaptı, o mu yaptı, o mu yaptı, o mu yaptı. ama ben ikisinden birini de kabul etsem filmden yine aynı derecede keyif almak isterim işte. Anladın mı? Yani bunu böyle daha böyle işte sinematografiye giydirerekten böyle Aga bu anlatılsa- tamamen story'nin değişmesi demek ama Evet işte. işte ben o yüzden onu diyorum yani bu çok hani Aslında bireysel, filmin kişisel bir şey teknik ya da plot noktasına takılmıyorsun. Direkt hikayesine takılmış Evet oluyorsun. aynen. Yani mesela şey olsaydı da atıyorum. Şimdi kızın da bir uyuşturucu geçmişi var. Kızın da belli ki şey iyi değil dedik zaten. Akli yapısı falan. Bunu biraz daha görseydik filmin ilk çeyreğinde falan. Sonra bu Söğüt Ağacı'nın kırılma olayı olsaydı ve biz o ikilemi daha iyi yaşasaydık. Sen bak burada yönetmenin tercihiyle ilgili şöyle bir durum var sana ithafen. Şimdi sen Nicky'yi daha da gri bir alana alıyorsun. Tamam mı? Çünkü yönetmen Nicky'yi daha beyaza yakın konumlandırmak istiyor bilerek. Anladın mı? Buradaki Tabii canım yani gidiyor şeye para veriyor falan. bak işte yönetmen bilerek beyaza yakın tutuyor. Ama Bak, Nicky'yi bence biraz dediğin gibi fazla masum gösterme durumu da var. bak ama onu bilerek tercih Ha ediyor. işte evet onu diyorum İnsanlar böyle yorumlasın istiyor aslında ama her şey diyalogların ve dükkanda girdiği sahnelerin arka planına saklıyorlar. Bence de öyle. Orada minik minik kelimeler var çok önemli. Ha ama senin gözün boyansın diye işte hikaye, babasına küsmesi, işte atıyorum dilenciyi mutlu etmesi, dükkanda çok mutlu bir insan olması. Mesela Ian'ı anlatırken ne kadar mutlu bir insan falan diye anlatıyor. Bunu böyle konumlandırdığı zaman senin story tamamen hikayeyi değiştirmiş oluyor. Ha burada ben de çubuk mevzusunda birazcık şeyim. Ya tamam Söğüt Ağacı metaforu, Söğüt Ağacı, o willow İngilizce'de de oradaki o bükülmek işte demek. Hansel Gretel hikayesi orası çok güzel. Bak orası müthiş. Evet. Ama gene de abi ne derseniz deyin. Sonuç olarak kız kişilik bölünmesi yaşadığında lanetli bir kişiliğe bürünmüş oluyor. Evet işte biraz daha onu normal şeyini görseydik hani kızın normal diyeceğimiz hallerini görseydik ve onu biraz daha ve kendi yorumumuza bıraksaydık çok daha etkileyici olurdu. Ya o bence. zaman belki daha farklı bir yapıda olurdu. Ben burada anlayabiliyorum. Yani buradaki durum şey gibi değil yani. Together'daki gibi ya da Bring Her Back'teki gibi net bir duruma yönelik bir şey yok. Aslında yönetmen sekmemizi istemiş yani. Yok bu güzel bir şey zaten. Bence de. Hani lanetin konumlandırılmasını da anlıyorum abi. Ne koyacaksın? Talk to Me'de de eli tutuyordum mesela. Ama ben onu çok beğenmiştim. Tabii ben de çok beğendim. O sonuç olarak orada da bir lanet var. Cin oluyorsun yani anladın mı? Ha bence cin oluyor dedim mesela. Bence buradaki olay da yine demonik bir şey anladın mı? Bir Tabii açıdan ki. Yani İnsanlar ona öyle bakmamış ama. Ya bence de demonik bir şey. yine ya. öyle bir şey yani bence bilmiyorum. Oğlum çünkü bak şey sahnesi ne kadar creepy. Nicky'nin kendine benliğine geçtiği sahnenin Nicky artık tamamen ipler ucundan kopmuş. Diyor ki beni öldür ben yokum artık diyor. Çünkü Evet. tamamen demonik bir şey onu ele geçirmiş Aynen, oluyor. bence de. Nicky'nin gerçek hayattaki tek bağlantısı kopmuş oluyor. Ha bunu birazcık cinsellik üzerinden de anlatmış oluyorlar. Hani ilk başta çekiniyor bilmem ne falan filan. Ya burada elbette ki farklı şekilde yorumlanabilir. Onu yorumlayan insanlara da saygı duyuyorum. Ama bence orada Nicky'nin hayattaki bağlantısını daha konsantre şekilde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu konuları işlediği zaman film bence çok sağlam bir yere oturuyor aslında. Dediğim gibi orijinal bir şey mi izliyoruz? Tabii ki hayır. Şimdi gelelim birazcık daha teknik noktalara. Abi bir kere ben Cory Barker'ı ayrı, Michael Johnston, Inde Naravette abi müthiş oynuyor. Sarah Megan Loveless, Cooper Tomlinson. Zaten Cooper Zaten dört kendi karakter, arkadaşı. evet. Abi herkes aşırı iyi oynuyor. Düşündüğünde bence özellikle Indy'nin oyunculuğu Ya o zaten çok parlayacak gidecek yani. %100 ödüllük. İnanılmaz oynuyor. Johnston'ın oyunculuğu da ondan geri kalır değil bu arada. Bence de değil. Yani o çocuk bence şeyi çok iyi veriyor işte. O Dinginlik. dinginlik ve pasiflik. Pasiflik evet arasındaki çok iyi söyledin. O kararsızlık mı yoksa gerçekten sinsilik mi o şeyi iyi bak. veriyor bence. Pasif insanların sinsiliğini iyi veriyor. Onu iyi veriyor. Nicky de o deliliği çok iyi veriyor. Zaten freaky mriki. Arkadaşının
Yaraklarında müthiş oynamış öbürü Tom Tabii Wilson. canım, o aynen o zaten. Yani Sarah'ı da çok sempatik yapmışlar. Kutlarım. İnanılmaz bir casting var. Müthiş bir casting var. Yani casting direktörü de kutlarım yani. Kim seçtiyse. Abi sanat tasarım açısından da bence film gayet iyi. Bu bütçe bu olur abi. Bu film... Yok, bütçeden dolayı bir şey demiyoruz. Ya hayır yani yapılabileceği maksimize etmek dedin ya, budur abi işte. Evet. Adamlar maksimize etmiş yani. Kamera açılımı kullanımları garipti. Film genellikle siyah ağırlıklı tercih edilmiş mesela. Ya tabii o şimdi sinema salonlarıyla da ilgili bir şey de planların uzunluğu yani, anladın mı? Evet, O çok hafif uzundu. zoomlar. O zoomların hani nereye bağlanacağını da kestirememen. Ulan bu jumpscare'e mi gidecek? Bunu en iyi ayna sahneleri yapıyordu. Ha evet, bak onu sen daha iyi fark etmişsin. Ayna sahnelerinde hep bir jumpscare gelecekmiş gibi beklentimiz vardı ama hiçbirinde gelmedi Aynen. mesela düşündüğünde. Onlar iyi tercihler gerçekten. Işıklar müthişti. Işıklar, o gözlere yansımaları falan. Bir de ben zaten. şeyi çok fark ettim. Abi zaman geçtikçe ev daha karanlık oluyor. Evet, öyle bir Yani şey var. atmosferi creepyleştirmiş. Mesela Nicky'nin vazo sahnesinde ister istemez bir grilik vardı. O grilik gitgide siyahlaşıyor. Durumu Aynen. en son kanla bitiyor zaten. Evet. Orada filmde manyak ölümler de yok. Yani 2 tane spesifik Tamam, ölüm zaten var. o kadar karakter var yani. Hayır ama Evet. ara karakterler de ölmüyor bam bam yani. Diyol hani Çok bir ara karakter de yok ki. aga kim korku filmlerinde bam güm ölüm oluyor ya. Tamam da o biraz ağırlığı da Mesela düşüren bir Together'da şey. öyle yapmıyordu. Together'da ana karakterler üzerine ilerliyordu. Tabii canım, O noktada onu da beğenmiştim aslında. Abi müziklere sen dikkat ettin. Ya müzikler daha böyle atmosferik, daha böyle düşük frekanslı. Böyle Spotify'da şey müzikler olur ya, hani odaklanma müziği falan. Belinize iyi gelen müzik. Aynen işte, yok 240 Hz'de müzik falan, o tarz şeyler. Cidden öyle olur. Yardım Arasına ya. çıkar yani. Fokus müzikleri falan. Daha böyle hani ambiyans, daha böyle alttan o şeyi veren müzikler kullanılmış gerçekten. O iyi bir tercih olmuş. Hani böyle filmden ayrı dinlediğinde aa ne güzel lan, rahatlatıcı falan diyeceğim müzikler filmin içinde şey böyle o yavaş zoomlarla böyle alttan ısıtıyor Bir de şeyi. karakterler çok göz teması kuruyordu. Beyond the Sea izledik ya. Hı. Orada o yönetmen ısrarla gözüne bak 2-3 yerde. Mesela o da çok etkileyici yapıyor Tabii canım, bence. yani o direkt bir şey Abi yaratıyor. bir de yani Nicky'nin abi uyku mevzusu çok sıkıntı ya. Uyku, evet. Orada ani no falan. No. Göndermesi de. Yani aşırı iyiydi oralar ya. Bilmiyorum, benim çok hoşuma Benim gitti de. yani. Abi böyle şeyler izlemek çok keyifli. Üstüne bak ne kadar tartışıyoruz. Ayrıldığımız bir sürü yer var. Homojen olarak aynı düşündüğümüz bir sürü yer var. İnsanlar kimi diyor işte böyle bir şey var, o onu kullanıyor. Kimi diyor kız bunu yaptı falan. Öbürü diyor oğlan arkadaşı ona kumpas kurdu. Onun bu hale düşmesine arkadaşı sebep oldu diyen var. İnsanları bu şekilde bölmek güzel bir şey sinema Ya açısından. evet, o biraz da şeyden ötürü, hani bunların detayı aşırı elimizde yok. Yani o yüzden Bunu iyi homojen biraz yoruma kullanmak kalıyor lazım. işte, evet. Genel olarak korku filmlerinde bulduğumuz hani Ha, ana gene- sorun bu tarz objeler ve işte bu hani paranormal olaylar olduğu için. Ha tabii bir şey de diyebilirsiniz. Böyle bir işte şeyin varsa, fikrin varsa korku filmi niye izliyorsun falan da diyebilirsin ama bence böyle bir şart yok yani. Abi o Mesela ben ayrı o yüzden ya. mesela Heretic dedim ya, hani Heretic'te tam benim istediğim gibi başlayıp inanılmaz çakılan bir film oldu o yüzden konsept açısından. Onu sen aylardır diyorsun ya. Tutukta Evet. falan da demiştin Ben ya. onu dedim ya. Ben o filmi izlerken çok heyecanlanmıştım yani. Ulan aradığım film bu. Ona bir göz atarsınız. Obsession inanılmaz bir film. Ben 8,5 veriyorum Obsession'a. 8 hatta 8,25. 8,5 mu? Evet 8,5. Ne oldu, yükseldi bir anda? Yükselttim. Yükselttin mi? Yükselttim. Ben 7,5 veriyorum. İyi puanlar. Yok güzelcim, çok Zaten keyifli. ortalamamızı Ben bir daha izlemek isterim ya. Mesela bunu bir korku filmi için Kesinlikle. kolay kolay demem Ben yani. bir turda evde izleyeceğim mesela. Yani biraz daha o dekorlara şeye dikkat edip falan. Daha düzgün bir ışık Abi falan. çünkü Milken Serial'da bir daha izleyeceğim. Orada da kendini acayip bir yere konumlandırıyordu yönetmen. Evet. Burada da acayip bir noktada var. Orada da mesela tartışmalıydı. Evet. Kimse arkadaşıyla ilgilenmemesi durumu falan bayağı enteresandı yani, bilmiyorum. Mesela o konsept olarak bana daha ilgi çekici. Aga o garip. Bayağı garip Anladın bir mı? film Hani o. Onu da mesela yüksek bütçeli hani daha böyle şey bir şekilde izlemek mesela güzel Abi olabilir. oradaki küçüklük de güzeldi. Bir apartman içinde ya bu Yok, mevzu. güzel zaten Katlar canım. arası falan güzeldi yani. Oradan da metafor çıkabilir. Evet, şimdi şeyi yönetecekmiş herhalde. Neydi? Texas Chainsaw Massacre. Hadi bakalım. Acayip bir tercih gene. Gene bunun minvalde gene riskli bir işe girecek. Ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bence önümüzdeki yıllarda Başka janralarda da görmek istedim. bence Philip O'nun nasıl Talk to Me, Bring Her Back, bence Bring Her Back'te bir tık level bile atlattı yani, bayağı beğendim ben mesela onu da. Barker da onun yanına katılacak diye düşünüyorum ben. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla konuşmamızı istediğiniz film varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Beğenip abone olsanız çok seviniriz. Sizin takıldığınız ve metafor olarak şu şöyle daha iyi yorumlanır, bence yanlış düşünüyorsunuz dediğiniz bir şey varsa altta bekleriz. Tartışmaya açız. Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Umarım kaydırmalı haber postlarımız da gelecek. Alpçım ağzına sağlık. Sen de abi.